Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü model çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yazlık örgülerinize çok yakışacak güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle modelimi, bu şekilde bir bebe yünüm var. Bu ipimi de göstereceğim. Şöyle hemen kalınlığını, inceliğini de sizlere göstereyim ipimin. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Evet, buyurun, dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Şöyle ipimi kenara alayım arkadaşlar. Hemen modelime başlayayım. Modelime ilmekler toplayarak başlıyorum. Modelimiz, ilmek sayılarımız 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekle bu modelinizi kurabilirsiniz. Hemen ben sizlere gösterecek kadar ilmek atıyorum. Şöyle arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim. İlmeklerimi 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekle modelinizi kurabilirsiniz. Tabii ki sizler dilerseniz bu modelin altına haroşa lastik uygulayabilirsiniz. Ters düz lastikten uygulayabilirsiniz. Hemen şöyle ilmek sayılarımı tamamlayıp geliyorum. Evet, şöyle ilmek sayılarımı tamamladım. Hemen ilmeklerimizi hatırlayalım. 3, şöyle üçer gruplar halinde ilmeklerinizi dizebilirsiniz. Artı 2 ilmek sağ ve sol kenar ilmeği olarak ayarlayın. Hemen şöyle kaç ilmeğimiz var? 3, 6, 9, 12, 13, 14 tane ilmek üzerinde modelimi sizlere anlatacağım. Modelimin birinci sırasında arkadaşlar düz örgü yapacağım. Birkaç sıra sizler de haroşa yaparak bu modeli kurabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Bu sıramı düz örüyorum modelimi kurmak için. Modelimiz tek sıradan oluşan çift taraflı bir örnek. İstediğiniz yüzünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani ters düzü kaygısı yok. Hemen burada modelimi kuracağım. Tabii ki sizler bu alt kısmını daha fazla mesafede bırakırsınız. Dilerseniz hiç lastik uygulamadan bu modeli kurabilirsiniz. Hemen birinci sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada birinci ilmeğim var arkadaşlar. Burada birinci ilmeğimin arkasındaki boşluktan bir tane ilmek alıyorum. Şöyle. Tekrar burada almış olduğum ilmeği, 2 ilmeğimi şişimden çıkarmıyorum. Tekrar bir kez daha örüyorum 2 ilmeğimi düz bir şekilde. Tekrar örmüş olduğum ilmeğimi sağ şişime takıyorum. Tekrar bir kez daha örüyorum. Bir modelimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz. Tekrar bir doluyoruz. Hemen birinci ilmeğin arkasındaki boşluktan bir ilmek alıyoruz. Tekrar şişimizden çıkarmadan birinci ilmeği ile ikinci ilmeği tekrar örüyoruz. İkisini bir düz bir şekilde örmüş olduğumuz 2 ilmeği tekrar diğer şişime alıyorum. Bir kez daha düz örüyorum. İkinci kez kurduk modelimizi. Bir doluyorum. Arkadaki boşluktan bir ilmek. Tekrar 2 ilmeği birlikte örüyorum. Örmüş olduğum ilmeğimi tekrar diğer şişime alıyorum. Bir kez daha örüp örneğimi tamamlamış oluyorum. Bir doluyorum. Birinci ilmeğimin arkasından bir boşluktan ilmek alıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Yani 3 ilmekten yine 3 ilmek oluyor. Artırmış, eksiltmiş olmuyoruz. Tekrar diğer şişime alıyorum. Bir kez daha örüyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta, burada şişimizin başına ipimizi almadan ördük.
modelimizin son sırasında bir kez artırma yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi de bu şekilde örüyoruz. Hemen ikinci sıramıza geçelim. Dediğim üzere tek sıradan oluşuyor. İkinci sıramızda da değişen bir şey yok. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada artırmış olduğumuz ilmeğimizin hemen arkasındaki boşluktan bir ilmek aldım. Şişimden çıkarmadan arkadaki ilmekle ikisini bir örüyorum. Tekrar dolama yapmadık arkadaşlar. Sıra sonunda artırma yapıyoruz. Diğer şişime alıyorum ilmeğimi. Şöyle tekrar bir kez daha örüyorum. Şimdi burada kafa karışıklığı olmasın diye artırma yapacağımız bölümde bu şekilde bir dolanmış ip olacak. Şöyle bir kez artırıyorum. Tekrar boşluktan bir ilmek, şişimden çıkarmıyorum. İkisini bir düz bir şekilde örüyorum. Örmüş olduğum ilmeğimi sağ şişime alıp tekrar iki ilmeğimi daha örüyorum. Modelimi kurmuş oluyorum. Bir doladım, artırma yaptım. Buradaki dolamış olduğumuz ajur kısmındaki ilmeğimizin arkasından bir ilmek, şişimden çıkarmıyorum. İkisini bir tekrar düz bir şekilde örüyorum. Örmüş olduğum ilmeğimi sağ şişime alıp tekrar bir kez daha örmüş oluyorum. Pardon, sol şişime alıyorum arkadaşlar. Şimdi burada yine artırıyorum. Tekrar bir artırma, ikisini bir diğer şişime alıyorum. Tekrar bir kez daha örüyorum. Burada ne yapıyorduk? Burada artırmamızı unutmuyoruz. Burada artırma bitiş noktasında artırma yapmazsak ilmeklerimiz eksilecektir arkadaşlar. Tekrar kenar ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Bir kez daha örelim. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Boşluktan dolamış olduğumuz ilmeğin arkasından bir ilmek, şişimden çıkarmıyorum. Tekrar ikisini bir örüyorum. Örmüş olduğum ilmeğimi sol şişime alıyorum. Tekrar bir kez daha örüyorum. Burada örneğimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Tekrar bir doladım. Boşluktan bir ilmek. Tekrar ikisini bir sol şişime alıyorum. Tekrar ikisini bir örüyorum. Doluyorum. Boşluktan bir ilmek. Tekrar iki ilmeğimi bir kez daha örüp örmüş olduğum ilmeği sol şişime alıyorum. İkisini bir tekrar ördüm ve örneğimi tamamlamış oluyorum. Doluyoruz. Boşluktan bir ilmek, tekrar iki ilmeğimi bir diğer şişime alıyorum. Bir kez daha örüyorum. Burada artırma yapmayı unutmuyoruz bitiş noktasında ve kenar ilmeğimizi de düz bir şekilde örerek devam eden, kendini tekrarlayan bir örnek. Tabii ki modelimiz ilk sıralarda kendini göstermiyor arkadaşlar. Modelimizi ördükçe kendini gösteriyor. Şöyle ben daha önce yapmış olduğum, hemen sizlere modelimi göstereyim. Daha büyük bir parça üzerinde yapmış olduğum. Şöyle hemen örneğimin ilerlemiş hali arkadaşlar. Aslında bu ipim ile gösterecektim modelimi sizlere. Fakat koyu bir renk olduğu için, yeşil, koyu bir yeşil olduğu için açık bir renkte göstereyim dedim. Görünmeyebilir diye arkadaşlar, çok net görünmeyebilir diye şöyle bir uygulama yaptım. Buna da aynı marka ip kullanmış olduğum aynı şişle ördüm. Yani numarası aynı şişle ördüm. Hemen şöyle göstereyim, alt kısmına
birkaç sıra haroşa uyguladım. Kenar lastiği yaparsanız da modeliniz bu şekilde görünecektir. Yeleklerde, hırkalarda kenar lastiği de uygulayayım dedim. Aslında ipimin rengi çok hoş bir renk. Fakat böyle farklı görünüyor. Şöyle göstereyim hemen. Güzel bir yeşil, tatlı bir yeşil. Böyle koyu renkli iplerde de örerseniz görüntüsü bu arkadaşlar. Evet, bu modelden neler yapabiliriz? İnanın bu modeli ben her şeye yakıştırdım. Bebek örgülerine, bebek anne yeleğine, anne yeleklerine bile gidebilecek bir model. Şöyle görünüşü. Şal yapabilirsiniz. Kenar lastiği yapmadan şallar yapabilirsiniz. Çift taraflı kullanabileceğiniz şal örgülerinde kullanabilirsiniz. Çeyizlik yeleklerde kullanabilirsiniz. Kabartmalı duran bir örnek. Şöyle gösterirsem daha net anlaşılacak. Ara kısımlarında ajur, ortası kabartmalı, hoş bir örnek diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.